Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size tane tane nefis, klasik kısır yapacağım. Bu kısırın tarifinin benim için çok özel bir tarafı var. Çünkü yemek yemeye çok ciddi heves ettiğim ilk zamanlarda yazlıktaki komşumuz Neylan teyzem var. Çok severim. O böyle İskenderun'a gelin gider ve orada İskenderunlu hanımlardan, Antakyalılardan öğrendiği kısır tarifini bana böyle tane tane anlatmıştı. Bundan 20 yıl evvel böyle kolay kolay her yerde nar ekşisi bulmak kolay değildi. İlk nar ekşimi de o zaman onun elinden, böyle gerçek nar ekşisini onun elinden tatmıştım. Şimdi size o tarifi, hani yıllar geçse de klasiktir, o tarifi yapmak istiyorum. Güzel böyle ne kadar güzel bu dediğiniz kısır tarifi emrimize amade olacak. Önce kollarımızı tabii ki sıvıyoruz. Burada ince bulgurum var, 1,5 bardak. Neylan teyze şöyle bir şey demişti. İşte Refika, biz ilk gelin olduğumuzda bize dediler ki kısır soğuk sudan yapılır. Tabii soğuk sudan yoğura böyle çiğ köfte gibi yaklaşık 1 saat sürerek yapılan kısırdan bahsediyoruz. Ama kısır bir taraftan da tarlaya giderken işçilerin böyle 5 dakikada hazırlayıp yaptığı da bir yemek. Dolayısıyla ikisinin arasında biz şehir insanlarında bir saat kısır yoğurmaya vakti yoktu diye arada bir şey yapacağım. Şimdi kaynar su koysam bulgur hemen şişer ama biraz daha hamur, biraz daha yapış yapış olma ihtimali olur. O yüzden yarısı kaynar, yarısı da oda sıcaklığında suyu karıştırıyorum şöyle ve öyle döküyorum. 1,5 bardağı şimdi birlikte ölçeceğiz. Bulgurundan bulguruna, mevsimine, yöresine göre de ekleyeceğimiz su miktarı birazcık değişecektir. Yani yaklaşık bu bardakla 2-2,5 bardağa yakın koydum. 1,5 bardak, 2,5 bardak gibi. Şimdi üstünü böyle bir parmak geçti. Bunun kapağını kapatıyorum. Birazcık bu güzellik şişecek. O bir taraftan şişerken ben yeşilliklerimi, yeşilliğim nedir? Soğanım var, maydanozum var ve nanem var. Bunları güzelce kesebilirim. Şimdi burada 8-9 tane taze soğanım var. 10 yaprak falan, böyle yarım bağ gibi nanem var. 1 bağda maydanozum var. Bunun güzelliği bütün bol yeşillikli olması. Bunların hepsini ince ince kıyacağım. Burada pek bir numara yok. Evet, maydanoz, nane ve soğan tamam. Şimdi güzelce o koyduğum su epeyce şişirdi ama biraz daha demlensin istiyorum. 1-2 dakika daha. İsterseniz kısırı aslında salçasını, biberini, zeytinyağını ayrı da koyabilirsiniz. Ben çok böyle kolay ve de lezzetin daha da yüksek olduğunu düşünüyorum ve hepsini karıştırarak bir yöntem uyguluyorum. Onu göstereceğim. Güzel bir kısırda hem biber hem de domates salçası oluyor. 1,5 böyle tepeleme çorba kaşığı domates salçası koyuyorum. Biber salçam benim hafif bir salça. O yüzden böyle bu da aslında 1,5 alır. Ama normal bunu çünkü biz kendimiz burada yapıyoruz. O yüzden rengi de biraz daha açık renk farkındaysanız. Sizinki daha koyu bir salçası, 1 çorba kaşığı salça yeter. Bunun içine 1 çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bizim birlikte bulgur kitabını yaptığımız Nursen teyzemiz var, çok tatlı bulgurcu teyze. O şeyler, bulgur yani koyabildiğin kadar da yağ alır aslında Refika'da. Doğru, yani buna 1 çay bardağı kadar daha koysak o da olur. 6 çorba kaşığı kadar da nar ekşisi. Ama ben şimdi bir 3 tanesini koyacağım. Çok kararsın istemiyorum. Kalan 3 kaşığı da en son servis yapmadan ekleyeceğim. Şimdi salçanızın tuzluluğuna göre, böyle benimki az tuzlu, o yüzden bayağı bir 2 çay kaşığı kadar falan da tuz ekliyorum. Ama siz ona tekrar bakarsınız. Tuzluğuna göre gerekirse hiç ya da azıcık bir tuza da ihtiyaç var. Bir tatlı kaşığı da karabiber koyuyorum. Ve de 3 çay kaşığı kadar da kimyonum var. Onu da buna karıştırıyorum. Bütün lezzetler bir araya gelecek. Şöyle karıştırarak giriyorum. Şöyle hatta bir ekşiliği güzel. Tuzunu biraz daha bile arttırabilirim çünkü bu bile tuzlu değil. Bu böyle hani ekmeğe sürüye öyle bile güzel. Yeşilliklerim tamam, sosum tamam. Bulgurum da bayağı şişti. Şimdi şöyle baktığım zaman
Böyle tane tane olması lazım. Ama hala azıcık dişe gelmesi, yani böyle yumuşacık kendini bırakmış bir bulgur olmaması lazım. Onun için de burada aslında çiğ köfte tepsimiz var. Çiğ köfte tepsisi olmayabilir, herhangi bir tepsi de olabilir. Bunun için tepside yoğurmak her zaman daha güzel. Direkt tepsiye atıyorum. Bunu böyle yaydığınızda çok aşırı sıcak olmaması lazım. Bu da önemli. O yüzden eğer biraz fazla sıcak tuttuysanız birazcık soğutun. Çünkü o da hamurlaştırır. Tane tane olmasını engelleyecektir. Bunu şimdi direkt ortasına döküyorum. Karıştırarak yoğuracağım. Şimdi böyle güzelce 1-2 dakika yoğuruyorum ve bütün lezzetlerin birbirine geçtiğinden emin oluyorum. Bu neden çiğ köfte tepsisi? Bunun böyle tırtığı var. O tırtık aslında birazcık sürtünme alanını arttıraraktan daha hızlı lezzetlerin kısırın içine girmesini sağlıyor. Neredeyse tamam. Şöyle bir tadına muhakkak. Anadolu'da benim babamın dediği laf vardı. 2 araya bir döreye. Muhakkak şöyle bir tadına. Kısır ya. Gerçekten kısır yani. Tadı çok güzel. Artık devam edebiliriz. Yeşillikleri biraz daha sonra koyuyorum. Önce naneyi ve soğanı. Bunun sebebi soğanı hafif bir bastırarak yapmaya çalışıyorum. Lezzet içine geçsin. Demin soğan gözümü yaşarttı. O acılı hafif geçsin kısıra. Bu kadar kolay mı kısır yapmak? İşte zaten bizim Refika'nın mutfağının kurulma amacı da kısırdır, mercimek köftesi. Bunlar aslında çok kolay yemekler. Onu bir parça göstermek ve de... Her gün isterim o zaman. Her gün mü? Oo. Şimdi burada şöyle bir şey. Neylan teyze sağ olsun bana gösterdi. Böyle elinden pütür pütür böyle teker teker inebilmesi lazım. Böyle löp löp iniyorsa o tam olmamış demektir. Burada kimyon özel bir rol oynuyor. Salçalarımızın falan da kaliteli güzel salçalar olması lazım. Kısırın aslında lezzetini sağlayan şey o. Şu an bunda nar ekşisi var ama biraz daha artabilir. Son dakika koyacağım onu da. Bir de limon ekşisi de lazım. İkisi ayrı ekşiler ve aslında limon ekşisi elinden tutuyor nar ekşisini ve ekşilikleri daha güzel bir yere çıkarıyorlar. Şimdi son bir kısırın tadına bakıyorum. Biraz daha tuzu gelebilir. Ekşiliği de artması gerekiyor. Nar ekşisini koyacağım. 3 koyduk. Son dakika biraz daha ekliyorum. En son servise de son bir kaşıklık bırakıyorum. Limon ekşisi ama bu saate kadar limonu koymadım. Bunun sebebi şu. Limonun kendi bir tadı var ve nar ekşisinin ekşiliğinden farklı. Ama eğer önceden yani diğer malzemelerle beraber girerse elimizin ısısıyla pişmeye başlıyor. Ve pişmeye başladığında limon böyle hafif kekrek bir tat verir. O tadın kısıra girmesini istemediğim son dakika ekleyeceğim her tarafına böyle, hatta bu şekilde sıkarak ve çok az yoğuracağım, sadece bulgurun içine sirayet etsin. Bu arada limonun muhakkak çekirdeklerinde biz bahçeye atıyoruz meyve ve bütün sebzelerin çekirdeklerini. Hani çıkar çıkmaz ama toprağa geri dönsünler, çöp olmasınlar diye. Ve böyle bir karıştırıyorum bir daha. Ve 1,5 bardak bulgur ne kadar bereketli oldu. Kocaman, belki de 10-15 kişiye güzel bir yoldaş olacak. Ben yoldaş demiştim. Arzu abla 15 kişinin azığı olur dedi. Azık nedir ben bilmiyordum. Yola giderken aldığın kumanyanın eski adı gibi bir şey belki. Öyle mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Eğer yemekle ilgili bildiğiniz, sizin de yöresel söylediğiniz kelimeler varsa ne olur onları aşağıya yazın. Biz de öğrenelim. Teker teker bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Azık. Tamam, o zaman 15 kişinin azığı olur. 15 kişinin yol yemeği olamayabilir belki.
5 kişinin falan azığı olabilir ama artık bunu sunum kabına yerleştirebilirim. Yine bu kısırı ilk öğrendiğim şekliyle size, bu kısırı böyle bastıra bastıra değil, elle avuçlayıp hop içine böyle pıtır 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 içinde hava boşluğu kalacak şekilde koymak gerekiyor. Son olarak böyle bir tur nar ekşisi daha ekliyorum. Galiba 7 kaşık bile olmuş olabilir. Artık tamamdır. Bunu şimdi diyelim hemen yemeyeceksiniz. Üstünü böyle bir şeyle kapatıp çok bastırmadan tekrar. Yiyeceğiniz zaman birazcık daha limon, birazcık daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bulgur unu çeker, çektikçe de şişer. Kısır evimize amade. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi artık hep beraber yiyebiliriz. Şu anda bizim atölyede sabah ama sabah da bile yenebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum kısırı. Bahar Hanım buyurunuz. 1. kaşık. Arzu ablacığım bakalım beğenecek misin? Ha, şöyle. Şimdi bile limon istemiş olabilir ha. Hemen limon ister. Sabah kahvaltısı. Çok güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Ya vallahi çok güzel olmuş. Mükemmel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu çocuklar daha bol bol yesinler. Siz de bir ara buraya bekliyoruz valla. 500.000 olduk. Çok yakında güzel bir davet yapmak istiyoruz. Pardon. Eğer gelmek isterseniz lütfen aşağıya da yazın. Hepinize burada güzel bol bol kısırlar yapalım, yiyelim. Görüşürüz. Kısırın tadı çayla bir başka oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir video daha istiyorsanız buraya bir tane daha video koydum. Onu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz de buradan abone olabilirsiniz. Biz çok mutlu oluruz.